Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar, ben Gül. Eskimiş, yıpranmış eşarplarımı atmak yerine hurç dikmeye karar verdim. Hurç dikimi oldukça kolay. Kesinlikle gözünüzde büyütmeyin. Eskimiş bir eşarbımı yere yayıyorum. Hurcumun biraz küçük olmasını istiyorum. Bu nedenle eşarbımın iki kenarından bu kadar keseceğim. Dilerseniz eşarbınızı hiç kesmeden de büyük bir hurç dikebilirsiniz. Eşarbın iki tarafından keserek çıkartmış olduğum bu parçaları atmıyorum. Bunları hurcuma kulp dikeceğim. Hurcumu iki kat olacak şekilde hazırlıyorum. İç kısmına astar dikeceğim. Bunun için eskimiş bir çarşafınızı eşarbın büyüklüğünde keserek hazırlayabilirsiniz. Çarşafın düz yüzünü, eşarbın da düz yüzünü dışa gelecek şekilde böyle üst üste getirdim. Gördüğünüz gibi çarşafın düz yüzü ve eşarbın düz yüzü dış kısma bakacak şekilde olacak. Böyle dört kenarını da dikiyorum. Dört köşesini de kenarlarda birer santim kalacak şekilde diktim. Eşarbın uzun olan kenarlarını içe doğru katlıyorum. Buraya fermuar yerleştireceğim. Hurcun orta kısmında fermuar olacağı için kenar uzunluğu kadar fermuar kestim. Hatta birkaç santimde fazla kestim. Fermuarı şöyle yan yana getirelim. Eşarbın düz yüzü ve fermuarın düz yüzü birbirine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Toplu iğneleyelim. Dikişin daha güzel durabilmesi için bunu terleyelim. Dikiş bilmeyenler muhakkak terlesin. Yoksa kaydırabilirsiniz. Kenar kısmından buradan tam olarak bir dikiş geçiyorum ve getiriyorum. Şimdi diğer kısmına da fermuarın diğer ucunu yerleştireceğim. Diğer kenarında yerleştirme kısmını göstermek istiyorum. Fermuarın yine düz yüzü eşarbın düz yüzüne gelecek şekilde yerleştirelim. Yine toplu iğneleyeceğim. Bir tel geçerek yine dikişinizin düz olması için terleyelim ve daha sonrasında makine geçelim. Eşarbın iki tarafından küçük parçalar kesmiştim. Böyle katlayarak iki taraftan da makine geçiyorum ve daha sonrasında ortadan keserek iki tane hurca tutacak hazırladım. Bunları şimdi yerleştireceğim. Fermuarın tam olarak ortada durabilmesi için ayarlama yapalım. Orta noktayı bulacağım. Bu şekilde ortayı buldum. Şimdi hurcun kulplarını yerleştireceğim. İki tane kulpu elime aldım. Bunları iç kısma yerleştireceğim ve kenarlardan dikiş geçeceğim. Kulpların ne kadar uzun olmasını istiyorsanız ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Ben biraz uzun bıraktım. Dilerseniz daha kısa da bırakabilirsiniz. Toplu iğneledim. Böyle katlıyorum. Karşı tarafı da aynı şekilde kulpu yerleştirdikten sonra toplu iğneleyeceğim. Dilerseniz yine terleyebilirsiniz. İki taraftan da makine dikişi geçerek tekrar geleceğim. Hurçların ebatlarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Büyük veya küçük olacak şekilde seyahatlerinizde kullanabilirsiniz. Valizinizin içerisinde kıyafet hurcu veya makyaj malzemeleri ya da iç çamaşırlarınız için, farklı eşyalarınız için küçük veya büyük hurçlar hazırlayabilirsiniz. Makine dikişini geçtim geldim. Şimdi köşelerden yine tekrar 15 santimetre kadar ölçü alıp tekrar o işaretlediğim yerden makine dikişi geçerek tekrar geleceğim. Bütün köşelere aynı işlemi uyguluyorum. Sabunla işaret aldığım yerlerden makine dikişi geçerek tekrar geliyorum.
Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Hazırlarken astarı muhakkak uygulayalım. Tek kat halinde hazırlarsanız çok dayanıklı olmaz. Eşarp çabuk yıpranır, çabuk yırtılır. Astarı muhakkak uygulayalım. Köşe kısımlarından 15 santimetreden işaret alıyorum. Dört köşeye de aynı işareti aldıktan sonra işaret yerinden makine dikişi geçerek geldim. Şimdi bu köşeleri keseceğim. Overlock makineniz var ise eğer diktiğiniz yerlerden overlock geçebilirsiniz. Yoksa makinenizin zikzak ayarında da kenar kısımlarını zikzaklayarak temiz işini yapabilirsiniz. Dört köşeyi de kestim. Temiz işlerini de yaptıktan sonra hurcumuz kullanılmaya hazır. Dilerseniz ütüleyebilirsiniz. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca video ile alakalı yorumlarınızı yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler.